Ve sonunda deneme sürümünden bitti ve tabii ki bu komutanlar oyuna eklendi. Tamamen test sürümünü bitti ve tabii ki Achilles ve tabii ki Hector bu oyuna eklendi. Şimdi gelelim bu komutanları nasıl elde ederiz ve son kararlarımız bu komutanların hakkında nelerdir? Hep beraber bu videoda çok önemli şeylerin bu iki komutanın hakkında söyleyeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Sonra bu oldu, bu oldu, bu olmadı demeyin arkadaşlar. O yüzden izlemeden önce bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni atmak ve abone olmak tabii ki ücretsizdir arkadaşlar. Ve YouTube algoritması için beni yükseğe çıkartacak. O yüzden bunları şimdiden sizden rica ediyorum ve teşekkür ederim. İlk başında geçelim bu Troa hazinelerinden. Troa hazinelerinden tabii ki bir kısmımız var ve burada Hector çıkacak. Burada Troa hazinelerinden böyle bir dükkanımız var. Yani tamamen diğer anahtarlar gibi ama yepyeni bir şeydir arkadaşlar. Ve burada ücretsiz bir şekilde yani vardır. Ve buradan da birer tane günlük galiba 400 tane veriyor. Ve tabii ki 200 tane daha stoktan alıyoruz. 200 tane çarpı 600. Bunlar pek mantıklı mı? Mantıklı değildir arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim ve tabii ki hemen onların ardından tabii ki paketlerimiz var. 200, 400, 800, 1000, 999 yani 2000 TL ve 4000 TL altın paketinden 55 tane Trua anahtarı buradan çıkıyor arkadaşlar. Bu şimdi böyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu iki komutan tamam mı geldi ve birçok kişi bunu söylüyor. Bu komutanlar sadece bir KYK'ya bağlıdır. Ama bunu benzeri bizde vardır arkadaşlar. Size söyleyeyim yani. Piyadelerinden en azından benzeri vardır ve buradan tabii ki Ragnar Lothbrok'un bir komutanı vardır. Ragnar Lothbrok oldukça güzeldir ve şu an hala metada. Yani Ragnar Scipio'yu tamamen tabii ki metada derken arkadaşlar birçok kişi bunu kullanıyor. Çünkü değişilebilecek bir komutandır. Ve o KYK'ya özel bir taslak ya takı kurduğundan zaman bu komutan değişecek istediğiniz medeniyette. O yüzden Ragnar'ı ben hala beğeniyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer kısmında yine de aynı şekilde. Bu komutanlar arkadaşlar deneme olabilir ama bir komutanda biz neler istiyoruz? Önemli olan budur. Önemli olan bir komutanın açık alanda çok fazla KP kasması, yüksek becerilere sahip olmalı ve bu tarz şeylerden. Şimdi özellikle herkesin soruyu bence bu soru çok önemlidir. Achilles fullenebilir bir komutan mı yoksa değil mi? Ondan sonrası tabii ki diğer komutana geliyoruz. İlk başında burada beceri tutkusundan diyor ki 10 heykelini belirlenmiş komutanların heykelini takas et. 50 heykel, 100 heykel, 150 heykel, 200 heykel. Şimdi bu komutan Achilles nasıl fullenir? Buradan geliyoruz arkadaşlar. Tabii ki oyun böyle bir şekilde böyle bir paketler çıkartmış. 200 TL veriyorsunuz. 10 tane kafa alıyorsunuz. Ve ondan sonrası bir tane %50 de kapasitesi. Buradan da 5 tane 1 saatlik yıldızlar falan alıyorsunuz. 400 TL'den sonra tabii ki burada böyle bir şekilde hızlandırmalar yine de 10 kafa. 800 TL'den de yine de 10 kafa ve buradan da sonunda ücretsiz bir şekilde 10 kafa. Yani toplam 10, 20, 30, 40 tane altın kafa alıyoruz. Parası olan alıyor, parası olmayan almayacak. Ama elde edebiliyoruz. Yani herkes rahatlıkla elde edebiliyor, ücretsiz bir şekilde elde ediyor. Zaten Achilles'un. Şimdi ilk başında gelelim Achilles'a. Achilles'un Suarı çok yoğunluk combo. Yani şu an Suarı'nın hangi kıtaları siz iki kıtayı bana söylersiniz. Yani çok farklı bir şeylere dönüyor. İki kıta Suarı'dan böyle bir şekilde birçok kişi bunu söylüyor. Hugo Bing Joanna fark. Philip diyorum. Arthur Pendragon Philip oluyor. İki kıta. Bu iki kıtada da tamam mı arkadaşlar Philip zaten genel olarak yani liderlik ya hatta böyle bir şey söyleyeyim genel olarak yani şey kullanılıyor. Herkes kullanılmıyor Philip'in. Çünkü ben bu Philip'in komutan seviyesini pek bir uygun göremiyorum yani burada liderlik şeklinde. Gerçekten çok sağlam değildir. Tamam sürekli beceri atabiliyor. O da şans eseriyle ama burada bu iki kıta komutan yani süvariyle gayet güçsüz bir şekilde kalıyor. Ve şu an böyle bir komutan gelmiş. Achilles gelmiş. Alan hasarı var. Tabii ki burada şimdi yine de yeni bir komutan gelecek süvariden ama Achilles'a kadar güçlü olabiliyor mu? Hatta güçlü olsa bile ondan daha güçlü olsa bile bence bu komutan kesinlikle fullemesi gereken bir komutandır Achilles. Bunun sebebi alan hasarı var. Arthur Pendragon ile gerçekten çok uyumlu oluyor ve eğer ki ben iki kıtayı yani seçiyorsam Suara'dan şu an söylüyorum size Arthur Pendragon Hugo Bing Joanna Fark ve tabii ki Arthur Pendragon Achilles. Yani bu iki kıtadan harici hiçbir komutanı yok.
Nevski var, William var. Birçok daha komutan var ama peki bu komutanlar hiçbir şey yarıyor mu? Yaramaz arkadaşlar. Bunları size söyleyeyim. Achilles alan hasarı var. Açık alanda tam yani sizin bir istediğiniz bir komutandan bahsediyorum. Ya önceden Kenshi'nin ilk geldiği gün ve becerileri okurken ya birçok kişi diyordu ya Kenshi bir okçuların yüzü gülmedi dediler. Bu Achilles'ta da aynı şekilde 1 vs 1 bir komutanı değildir. İlk başında bunu size söyleyeyim. 1 vs 1 komutanları yani çok fazla bir ilginç bir şey göstermek isterseniz bunlar farklıdır yani. 1 vs 1 komutanlardan bahsedersek Richard Martel yani. Öyle diyebiliriz yani arkadaşlar, başka bir şey yok. Ama biz açık alanda daha fazla kape kasmamız gerekiyor. Niye hala YSG'yi mesela okçular kullanıyor? Çünkü alan hasarı var. Becerileri oldukça düşük olduğu halde bile hala mesela 2 kıta okçuyu çıkan Kenshi, YSG, Jugliang Hermen çıkıyor. Ondan harici varsa bana da söyleyebilirsiniz yani. En güncel kıtalarımızdan bahsediyorum ben size. YSG hala yerini vardır ve bu YSG'nin yeri olduğu süreçte tabii ki buradaki alan hasarıdır. O yüzden bu komutanı ben şimdiden söylüyorum. Bu komutan fullemesi gereken bir komutandır. 2 combo saldırı başlatarak yakındaki en fazla 5 düşman kıtasına saldırı veriyor. Hasar faktörü tabii ki 1000 oluyor arkadaşlar. Ve burada 1000 vuruyor yani. Ve her hedefe verilen hasarı %15 azaltır. Hedefler 3 saniye boyunca %10 intikal hızı kaybeder. Hedeflere ayrıca 10 saniye boyunca Pelin'in mızrağından aldıkları hasarını %5 artıran parçalama etkisi verilir. Bu etki en fazla 3 kez birikebiliyor. Yani Pelin'in mızrak hasar artışı %15'e kadar birikebiliyor arkadaşlar. %15 gerçekten mükemmelin ötesidir. Ve alan hasarda ben böyle bir şey düşünüyorum yani. 1000 vuruyor herkese. Zaten %15'i kesilse ne olacak, kesilmese ne olacak? Komutanlara vuruyor. %15'te bunun hasar artışı var. İkinci becerisi, bu komutanın süvari birimlerinin saldırısını %40 ve intikal hızını %20 kazanıyor. Ayrıca bölgesinin dışındayken sağlığını da %10 artırıyor arkadaşlar. Burada üçüncü becerisi gerçekten mükemmel ve çok önemli bir şeyi devreye çıkartacak. Bu komutan kıtası haritadayken %5 daha az hasar alıyor. Gelen tüm beceri hasar kombo saldırı hasarı ve karşı saldırı hasarını %10 azalır. Bu etki toplam 5000 hasar faktörü, yani burada bu beceri sadece 5 olduğun halde 5000'den 3000 hasar faktörü azaldığında bu komutan Pelin'in mızrağının becerisini kullanıyor. Arkadaşlar Pelin'in mızrağının becerisinden buradan bakın, görün bu beceriyi tekrardan kullanıyor yani burada. Tamamen böyle bir şekilde yani birinci beceri tekrardan kullanabiliyor. O yüzden bu gerçekten mükemmeldir. Şimdi üçüncü becerisinden harici dördüncü becerisinden bakarsak bu komutan kıtası bir saat kıtada ise %10 daha fazla normal hasarı veriyor. Pelin'in mızrağın becerisini kullandığında 10 saniye boyunca öfke kazanma hızını %10 ve saldırını %10 artırıyor. Bu etki en fazla 2 kez birikebiliyor. Bu birikimde daha kazanılan süreyi sıfırlanır ve savaşta çıkıldığında otomatik olarak kaldıramaz. Yine de bu beceri tamamen birinci becerisine, yani Pelin'in mızrağına becerisine bağlıdır. Yani 3. ve 4. beceri birinci beceriye bağlıdır arkadaşlar. Ve ondan harici burada uzmanlık becerisi de diyor ki bu komutan kıtası haritadayken %5 daha az hasar alıyor. Bakın burada ne diyor? %5 hasar alıyor. Tamam, eyvallah. Ve gelen tüm beceri hasarı, combo saldırı hasarları ve karşı saldırı hasarı %10 azalıyor arkadaşlar. Uzmanlığıyla diyor ki bu %15 oluyor. Ve bu etki toplam 2500 hasar faktörü hasar azalttığında. Burada 3000 diye. Burada son 3000 becerisini burada uzmanlığı ile beraber diyor ki 2500 hasar faktörü aldığında bu etki tekrardan bu beceriyi kullanabiliyor. Yani bu komutan arkadaşlar alan hasarı birinci becerisi deli gibi çalışacak. Bunu size söyleyeyim. Bu birincisi. Popüler olmayan, ya bu komutan çok iyi olmuyor diyen arkadaşlara böyle bir bilgi vereyim. Arkadaşlar bu Achilles'u eğer ki Arthur Pendragon'la beraber kullanırsanız mükemmel bir şeye çıkacak. Yani açık alanda en azından bir kıtanız öyle bir şey olacak ki size anlatamam. Hadi bunu diyelim, bu komutanı fullemediniz. Sonraki ben bütün senaryoları benim kendi kafama söylüyorum. Bu komutanı biz fullemedik. Sonraki yeni süvari komutanı fulluyoruz. Şimdi sonraki yeni süvari komutanı fullesek de bile, tamam mı, böyle bir şey olacak. Yani 2 kıta süvari çıkarım bir arkadaşımıza söyleyeyim. Ne oluyor? Hyogo Bing Juana fark,
Yeni komutan Arthur Pendragon. Hadi diyelim ki Arthur Pendragon'u Hugo Bing ile kullandınız. Bu komutan yok. Ne kalıyor? Joanna Fark, Nevsky, William, Jiang, bu tarz komutanlar. Kiminle kullanacaksınız? Bunu da size söylüyorum. Bunu şu an oyunun tamamen böyle bir şey yapmış arkadaşlar. 6 ayda 4 tane komutan geldi neredeyse. 6 ayda 4 ayda 6 komutan geldi. Çok pardon. 4 ayda neredeyse 6 komutan geldi. Ve bu komutanların her birini işe yaramıyor. Ama şu an en düşük kalan, yani şu an metada herkes 3 kıta neredeyse piyadesi var. 2 kıta okçusu var. 2 kıta süvarisi var ki mecburiyetten kullanıyorlar. Ama şimdi benim çok güçlü bir kıtam olacak. Arthur Pendragon, Achilles. Bu kıta inanılmaz. Açık alanda oldukça fazlasıyla KP kasıyor. Ve sonraki komutanımız da her ne olursa olsun Hugo Bing'imiz çalışacak. Joanna Fark, Nevsky bunlar geride kaldı. Birçok geride kaldı. Joanna Fark'ın sadece alan kullanma şansınız ne içindir arkadaşlar? Bir sağlık vermesi ve bir de alan hasarı olduğu halde kullanılıyor. Nevsky niye tamamen düştü? Niye Joanna Fark? Çünkü alan hasarı var. Nevsky'nin alan hasarı yok. Arkadaşlar şimdi örnek veriyorum. Birisi Achilles'u fullledi. Arthur Pendragon Achilles. Hugo Bing kalıyor. Yeni komutanlar ne gelirse gelsin. Tamam mı? Bu komutan, yeni gelen komutan Achilles'le beraber kesinlikle iş yapıyor. Arthur Pendragon'la iş yapıyor. Tamam mı? Hadi diyelim ki yeni komutan Achilles'le beraber iş yaptı ve şu an Achilles kesinlikle ikinci komutan olarak kullanılıyor. Bakın, ikinci komutan olarak kullanılıyor arkadaşlar Achilles şu an. Ama bu komutan, örnek veriyorum, kesinlikle ve kesinlikle birinci komutan kullanmalıyız. Bunun hiçbir sebebi yok. Tamam, saklayabiliriz. Herhangi bir problem yok. Ama eğer ki bu komutanı alan hasarında böyle bir şey söyleyelim. Achilles fulldur, Arthur Pendragon fulldur, Hugo Bing fulldur. Yeni gelen komutan her ne olursa olsun darbe oluyor süvariden. Tamam mı? 4 komutan oluyor. Bu 4 komutanlarla biz geliriz bunu konuşuruz arkadaşlar. Arthur Pendragon'un birinci becerisi. Birinci becerisi diyor ki eğer ki birinci komutan olarak kullanıyorsunuz arkadaşlar, burada 2008 ikinci komutan olarak kullanıyorsunuz, 2800 doğrudan hasar faktörü veriyor ve eğer ki ikinci olarak kullanıyorsunuz arkadaşlar, combo saldırı hasar faktörü veriyor arkadaşlar. Buradaki bu komutan birinci komutan görevi yapıyorsa kıtası göldeki kılıç etkisini kazanır ve yelpaze şeklinde alandan bulunan en fazla 3 düşman kıtasına 2 combo saldırı hasarı başlatıyor. Hasar faktörü 1400 arkadaşlar. Bakın 1400, tamam Achilles daha düşüktür ama alan hasarı çok daha yüksektir. Bunu da size söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden bu komutanı birinci olarak kullanıyorsunuz. Ama ikinci komutan olarak kullanırsa da burada doğrudan hasar faktörü 2800 vuruyor. Hadi diyelim burada Arthur Pendragon, Achilles, Hugo Bing vardır. Yeni gelen komutanı gelirse kiminle çalışacak? Achilles'le beraber çalışacak. Ne oluyor? Hugo Bing, Arthur Pendragon zaten metada bir komutan. Metada bir kıta. Achilles geliyor. Yeni gelen Suare komutanıyla geliyor. O da kesinlikle ve kesinlikle Achilles'le beraber olacak ve Suare'nin has iki tane metadaki kıtası olacak. Ama başka bir şekilde hiçbir şey olmayacak. Şu an burada Arthur Pendragon ve Achilles'ü biz denedik. Oldukça sağlam oldukça sağlam bir raporlar aldı. Hatta piyadenin karşısında bir tek kesmeyin kıtası galiba şeydi. Baiki Liuche'ydi. Başka hiçbir kıta olmadı. Baiki Liuche oldukça fazladır. Alan hasarı vardır. Ama burada yelpaze şeklinden bahsediyoruz. Sadece önünde değil. Ya klonu bir şekilde de yelpaze şeklinde değildir arkadaşlar. Ya sadece o kıtanın yarısı değildir. Kıta tamamen, yani bunun içeriği sarılırsa bile yine aynı şekilde iş yapıyor. YSG gibi. O yüzden bu komutan kesinlikle fullenmesi gereken bir komutandır. Son söylemek istediğim şey de budur arkadaşlar. Yani bu komutan bence her ne komutanı gelirse Suare'de yine de fullemesi gereken bir komutandır. Eğer ki 2 kıta Suare oynuyorsan, bir kıta Suare oynarsam bile hala da söylüyorum, Arthur Pendragon, Achilles kesinlikle ve kesinlikle Hugo Bing Arthur Pendragon'dan daha iyidir. Sonraki gelen komutanımız Hector'dur. Hector gerçekten güçlüdür. Hector çalışıyor arkadaşlar. Şimdi burada sadece denemelerinden tabii ki yayında yaparız onu da. Ama Hector'a geçmeden önce de bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hector'un burada böyle anahtarlarını paketlerle beraber alabiliyorsunuz. 10 tane anahtarımız var. Örnek veriyorum, 10 tanesini açtım arkadaşlar. Ve burada kaç tane Hector veriyor? Buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Bir Hector aldık. Ve burada böyle bir şekilde şu an sadece bir Hector'u elde ettik. Hector'a geçersek arkadaşlar,
Böyle bir şekilde biz Hector'a geliyoruz. Hector. Ben de o kadar komutanım fullememişim ki, hatta almamışım ki size anlatamıyorum. Hector'umuz burada. Hector diyor ki arkadaşlar, bu becerinin etkileri bu komutanın kıtası birinci komutan yeteneklerine bağlıdır. Piyada hedef kıtaya darbe hasarı verir. Bak, her komutana uyumludur. Her komutana uyumludur. Yani buradaki süvariymiş, piyadeymiş, okçuymuş, darbe hasarıymış, combo hasarıymış, beceri hasarıymış. Bu komutan her türlü çalışıyor. Ve bu komutan gerçekten Philip'ten çok çok daha iyidir. Yani birisi Philip kullanıyorsa ya herhangi bir kıtası geride kalıyorsa, özellikle Philip, mesela bu komutan büyük ihtimal yani şey bile olabiliyor. YSG'nin yeri belki alabiliyor. Ya hatta piyadelerin, mesela örnek veriyorum, artık Scipio'nun yerini alabiliyor piyadelerin bile. Yani bunu söylüyorum arkadaşlar. Diğer becerileri de gerçekten gizli saklı. İntikal hız bonusu %20, sağlık bonusu %10, savunma bonusu %30. Burada direkt söylediğimiz gibi normal hasar düşüşü %10, hasar artışı %15, 400 combo saldırı hasar faktörü, %5 hasar düşüşü. Yine de combo saldırı hasar faktörü. Bu komutan bir tık daha yani soru işareti olabiliyor ama yine de aynı şekilde güzeldir. Bu komutan fullenebiliyor. Ben her zaman söylüyorum. Liderlik komutanlar free to play işi değildir. Az para harcayan oyuncunun işi değildir. Bu komutanı kesinlikle ve kesinlikle açık alandaki denemeleri kesinlikle gelmeli ve ondan sonrası bir şeyler yapmalıyız. Ben bunlara karşı değilim arkadaşlar. Yani bir liderlik komutanı fullleyebiliyorsunuz ama pişmanlık yaşayacaksınız. Bunu bizzat gördük. Birçok oyuncuyla konuştuk. Yani memnun olan sadece balinalar ve krakenlerdir. Teknolojiyi fullleyen insanlardır. Yoksa free to play'ler pek bu tarz şeylere gelmemelidir bence. Onları da size söylüyorum. O yüzden bu iki komutanın son kararım ben budur. Hector'u yine de söylüyorum. Pay to win'ler fuller. Kesinlikle fuller. Ama bir free to play bence süvariyseniz şu an Arthur Pendragon, Achilles has bir süvari kombosudur. Her ikisi de alan hasarı var ve özellikle de Achilles'un çember şeklinde alan hasarı onu çok çok daha fazla popüler yapacak ve artık açık alanda ne kadar Baikyo ve Liuchi'yi görürsünüz, o kadardan çok daha fazlasıyla da tabii ki bir Achilles göreceksiniz arkadaşlar. Bunu kesinlikle ve kesinlikle size söylüyorum. Bu da benim son kararım. Raporları falan zaten geçen de yayında da yaptık. Yine de aynı şekilde test serverinde kesinlikle yaparız ve size bu denemelerin sonucunu söyleriz. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.